9. sınıflar 6 Kasım'da 10.30'da öğrenci grup ise 2.30'da ortak yazılı sınava girecek. İşte ortak yazılı sınav için gerekli olan sınav öncesi bilgi notlarını kısaca özet geçeceğiz. Peki biz bugün hangi sayılarla çalışacağız? Bu sınavda gerçek veya reel dediğimiz sayıları kullanacağız. Peki gerçek reel sayılar nelerdir? Haydi bakalım. Doğal sayılar kümesindeki annemiz olsun. Karşımızda doğal sayısının anneannesi oluyor. İç içeydiler. İlk anneannenin karnında anneanne vardı. Anneannenin karnında anne vardı. Yani doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesinde bir elemanı vardı. Bir diyor ki ben büyük anneannenin de evladı gibiyim. Doğal sayılar aynı zamanda rasyonel sayılar oluyordu. Büyük anneannenin zıtlık yapan kardeşi büyük teyzedir. Köklü sayılar böyle bir sayı ise rasyonel sayı olamaz, irrasyonel sayı olur. Yani her gördüğümüz kareköklüye irrasyonel sayı demiyoruz. Onun eşiti rasyonel sayı çıkar mı ona bakıyoruz. Eğer çıkarsa rasyonel oluyor. Eğer bu ifade rasyonel sayı olarak çıkmazsa irrasyonel sayı oluyor. Yani bu ayrım sorularda sorulur. Soruları çözerken bu benzetmeleri hatırlamaya çalışalım. O zaman daha somut, daha anlaşılır bir şekilde kendimizden emin olarak ilerleyebiliriz. Bu ikisinin ayrımını anladıktan sonra ikisi de bu iki kardeşin de annesi olan gerçek ve reel sayılardır. Aile tablosunu yaptık. Küme olarak da gösterimlerini verelim. Çünkü küme olarak temel bilgisini bize soru olarak sorabilirler. İki zıt kardeşin annesini büyük V harfiyle isimlendireceğiz. İsmi neydi? Büyük Q olarak gösteriyordu kısaca. Daha sonra kümelerde birleşim işareti anlamına gelen bunu koyuyoruz. İrrasyonel zıt kardeşin ismini ise Q üssü diyoruz. Rasyonel sayıların kümesi ile irrasyonel sayıların kümesini birleştirirsek gerçek reel sayılar kümesini elde ederiz. Ya bu gösterimde verirler ya da az evvel benim söylediğim cümleyi yazarlar. Doğru mudur yanlış mıdır derler. Doğrudur bu birleşim. Ne senin yavrun Q'dur derlerse doğru mudur? Tabii bu şekilde sormazlar ama şöyle derler. Ne kümesinin alt kümesinde Q kümesi vardır. Yani rasyonel sayılar kümesi vardır derler. Doğru mudur? Hayır. Çünkü Q'nun yavrusu neydi? Bu yavruları matematik dilinde alt küme işaretiyle göstereceğiz. Haydi yapalım. Ne yavrusu Q ve Q üssüdür. Q'nun yavrusu Z. Matematiksel gösterimine geçelim. N en alt kümede kalır. İşte alt kümeyi şu şekilde gösteririz. Daha sonra Z, daha sonra Q, R kümesi gelir. Karşımıza böyle bir ifade çıkarsa bu doğru mudur dediğinde kesinlikle doğrudur. Benzetmelerle sayılar, sayı elemanlarının oluşturduğu kümeler kafamızda oturduysa nasılmış onlara da bakıyoruz. Rasyonel sayılarda negatif rasyonel sayılar olduğu için negatif rasyonel sayılar kümesini özellikle alırsak yukarısında eksi işareti olacaktır. Peki pozitif rasyonel sayıların kümesinin adı ne olacaktır? Q harfinin yukarısında artı işareti olur. Negatif rasyonel sayılar kümesini, pozitif rasyonel sayılar kümesini ve sıfırın bulunduğu kümeyi birleştirirsek rasyonel sayılar kümesi oluşur. Rasyonel sayıların tanımını biliyoruz. Payı tam sayılardan oluşacak. Paydası da sıfırdan farklı tam sayılardan oluşacak. Rasyonel sayıları her zaman bu versiyonda göstermeyiz. Ondalık sayı versiyonunda gösteririz. Bir tam kısmından oluşur. Tam kısmının bittiğini belirten virgül işareti olur. Ondalık noktalama işaretidir. Ondalık kısmı yer alır. İrrasyonel sayılar ise yani zıt teyzecimiz kümenin adı Q üssü olarak gösterilir. Genellikle bu tercih edilir. Versiyonuna bakalım. Tam kısmı olur yine. Daha sonra tam kısmının bittiğini belirten virgül işareti olur ve artık ondalık kısmı başlar. Yalnız ondalık kısmı bu sefer sonlu ve tekrarlı olamaz. Sonlu ve tekrarlı olmadığı müddetçe irrasyoneldir. Gerçek sayıları ve gerçek sayıların bulunduğu kümeleri anladıktan sonra gerçek sayıların bazı gösterimlerini de bilmemiz gereklidir. Gerçek sayıların üstü gösterimleri de olur. X reel sayı olsun yani gerçek sayı. N pozitif bir tam sayı olsun. O zaman x üssü n eşittir. N tane x'in çarpımıdır. Örneğin 3 üzeri 4 olursa 3 çarpanı olacak ama kaç tane olacak? 4 tane 3 çarpanı olacak. Bu kadar. X'in birinci kuvveti. Bir tane çarpan var o da kendisidir. X'tir deriz. Bir reel sayının sıfırıncı kuvveti neden 1 olur? Bir reel sayının birinci kuvveti kendisini verir. Kuvvetler bir azalırken aslında tabanına kendisine böldüğümüz için kendisine böldüğümüzde bölüm 1'i verir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1 oluyor. Tabii x sıfırdan farklı olduğu müddetçe. Eğer x sıfır olursa sıfır üstü sıfır belirsizlik getirir. Bunun detaylı açıklamasını sıfırdan başlangıç kampımızda çok güzel verdik. Bu üstü sayının kuvvetini bir birim azalttığımızda yani x üzeri eksi 1 olduğunda yine buradaki sayıyı x'e böldük. 1'in x'e bölümü bu şekilde gösterilebiliyor. Tabii ki x yani payda kısmı sıfırdan farklı olduğu için bunu yazabildik. Buradan 1'i 0'ı ve eksi 1. kuvvetini anladığımız için genel bir tabir kullanalım. N pozitif bir tam sayı olmak üzere, x de reel sayı olmak üzere, x üzeri eksi n neye eşit olacaktır? Ters takla atıp o kuvvetli olacaktır. Mantığının buralardan geldiği anlaşılmıştır. Zaten bu çok detaylı bir konu anlatımı değil, sınav öncesi bilgi notu olduğu için sadece bilgileri hatırlıyoruz. Eğer ayrıntısını detayını da öğrenmediyseniz, öğrenmek istiyorsanız lütfen başlangıç kampımızı takip ediniz. Gelelim bir aşağıdaki formüle. Bu sefer x reel sayısı, y reel sayısı var. Y reel sayısı tabii ki sıfırdan farklıdır. X'i de sıfırdan farklı olarak aldık. Böyle bir rasyonel sayının negatif kuvvetini alırken başı dönüyor. Başı döndüğü için x paydada oluyor. Paydada olan da pay kısmında oluyor. Böyle başı döndüğü için artık negatif kuvvetten kurtuluyor. Neyinci kuvvet oluyor? X yerine y yerine hangi sayı gelirse gelsin hep başı dönecek. Öyle pozitif kuvvetine dönüşecektir. Buradan bu yorumu çıkardıktan sonra diğer bir bilgiyi hatırlayalım. Çünkü sınavda buradaki bilgiler gerekecek. Nasıl sayıların üslü işlemi varsa işaretlerin de vardır. Olumlu isem kuvvetimle olumluyum. Aklımıza kodlamadan gelebilir. Pozitif bir işaret gördüysek kuvveti çift de olsa tek de olsa hangi sayıda olursa olsun yine pozitiftir. Olumsuz tek kuvvetle olumsuzum der. Yani negatifi tek bir sayı kuvvetiyle görünce yine negatiftir. Eksi üzeri 3. 3 negatiftir. O zaman direkt eksi deriz. Yani uzun uzun eksiyi 3 kere çarpmak yerine artık tek sayıdan yola çıkarak tek kuvvetle olumsuzum deyip eksi işaretini koyarız. Olumsuz çift kuvvetimle olumlu olurum der. Örneğin eksi işaretinin
İkinci kuvvetini alırken eksiği 2 kere çarparız. Buradan pozitif gelir. Tek tek çarpmak yerine aslında 2 çift olduğu için çift kuvvetimle pozitifim der ve artı işaretini yazarız. Sınavda bunları hatırlasak hızlıca yapıp geçeriz. X pozitif bir tam sayı olmak üzere x üzeri ilk önce n'inci kuvveti alınıyor. Bu kuvvetinden sonra n'inci kuvveti alındığı için parantez kullanılıyor. Böyle bir işlemi görünce nasıl yapabiliriz? Tabanı aynen alınır. Aslında kuvvetler çarpanlar olur. Tamam? X gerçek sayı olmak üzere x üzeri n'inci kuvvet ya toplarız veya çıkarırız. Hangi işlemi yapıyorsak onu yapacağız. Daha sonra x'in n'inci kuvvetini alalım. İşlemini yapabilmek için sayıya veya işleme göre düzenlemeler yaparız. Genellikle bu düzenleme dediğimizde ortak çarpan parantezini alarak ilerlemek olur. Örneğin x üzeri 5 artı x üzeri 3. Ortak çarpan ne olabilir diye düşünüyoruz. Her iki toplamın içinde de x üzeri 3 mevcuttur. Çarpı deriz ortak çarpanı bulduğumuz için ortak çarpan parantezini açarız. İlk toplananda geriye ne kadar kalmıştır? X üzeri 2 artı x üzeri 3 zaten burada vardı 1 olur. Bu şekilde yazarız. Tamam, işlemleri düzenleyerek ilerleriz. Bir diğer hatırlamamız gereken ifade neymiş bakıyoruz. X yine gerçek bir sayı. N'inci kuvvetiyle n'inci kuvvetini çarpalım diyor. Böyle bir çarpma işlemini uzun uzun yapmak yerine yine tabanı aynen alıp yazarız. Kuvvetlerini ise toplarız. Dikkat edersek çarpma işlemi artış işlemidir. O zaman kuvvetlerde de artış olacaktır. Ancak kuvvetlerde birbirlerini toplayarak artış olacaktır. Bölme işlemi ise burada bakıyoruz n'inci kuvvetini x'in n'inci kuvvetine bölüyor. Bölme azalış olduğu için kuvvetlerde azalış olacak. O yüzden çıkarma olur. Yani aklımızda kodlayalım diye veriyoruz. Tabii ki mantığını dediğimiz gibi kampımızda anlatıyoruz. Peki x neden sıfırdan farklıdır? Çünkü sıfırın n'inci kuvveti n sıfırdan farklı olunca yine sıfırı verir. Çünkü sıfırı kaç kere çarparsak çarpalım yutan eleman olduğu için çarpmada yine sıfırı verir. O yüzden x'i sıfırdan farklı alırız. Geçiyoruz bir diğer hatırlamamız gereken kurala. Bakıyorum evet burada tabanlar farklı ama kuvvetler aynı. Eğer kuvvetler aynıysa ne yapıyoruz? Ortak olarak yazabiliyoruz. Kuvvetler ortak olarak yazılacaksa tabanı alınır. Tabandaki işlem alınır. Diğer taban alınır. Ortak kuvvet parantezin yukarısına yazılır. Bu işimize gelen düzenlemelerde kullandığımız bir özelliktir. Peki bölme şeklinde olursa nasıl oluyor? Tabanları rasyonel sayı biçiminde, bölme biçiminde yazıyoruz. Kuvvetini ortak olarak parantezinin yukarısına yazıyoruz. Gerçek sayıların üstü gösterimine girmişken bilimsel gösterimine girmeden olmaz. Bir rasyonel sayı versiyonu olacak. Bunun mutlak değeri birden büyük veya eşit olacak ama ondan da küçük olacak. Tamam? N diye bir tam sayımız olacak. Bilimsel gösterim ifadesinde rasyonel sayıyı aldık. Çarpı. Bilimsel gösterimde onun kuvvetleri söz konusudur. Yani bir rasyonel sayı çarpan olacak. Diğer çarpan ise onun kuvveti olacak. Tamam? Formül versiyonunda hatırladık ama bir tane örnek bakalım. İyice konu otursun. Hadi uzun uzun yazalım sizin için. Bunu çarpan versiyonuna dönüştürmemiz için 10 üzeri eksi 2 diye yazmalıyız. Tamam, çarpanlardan biri 10 üzeri eksi 2 versiyonunda oldu ama diğer çarpan rasyonel sayı versiyonunda değil. Tamam, buradaki özelliği kullanarak bilimsel gösterimle göstermeye çalıştık ama çarpanı onun kuvveti olsa da diğer çarpanı olacak şekilde dediği şartı sağlamadığı için bu bilimsel gösterim olmuyor. Bu bilimsel gösterimde olabilir mi? Düzenliyoruz. 213'ü rasyonel sayı biçiminde yazacağız. Bu rasyonel sayı da 1 ile 10'un arasında olacak. Tamam, 213 çarpı 10 bölü 10 dersek, çünkü 213'ü 10 bölü 10 yani 1 ile çarparsak yine 213'ü verir. O zaman 213'ü 213 çarpı 10 bölü 10 biçiminde yazmamızda hiçbir sakınca yoktur. Sonra paydadaki 10'u buraya aldık. Pay kısmındaki çarpan burada kaldı. Rasyonel sayı oluyor ancak 1 ile 10 arasında mı bu sayı? Hayır. Çünkü 21 tam 10'da 3 gibi bir sayıdır. 213 bölü 10. O da buradaki bilimsel gösterimdeki şu olacak şekilde şartını sağlamıyor. O zaman 213 çarpı 10 bölü 10 değil de 213 çarpı 100 bölü 100 diye onu deneyelim. 213 bölü 100 çarpı 100. Düzenlediğimizde buradaki rasyonel sayı 2 tam %13. Baktığımızda şuradaki rasyonel versiyon 1 ile 10 arasındadır. 2 tam %13 ondan küçüktür, 1'den büyüktür. O zaman biz 213'ü bu versiyonda yazalım, işimize geliyor. 213'ü bu şekilde yazdıktan sonra çarpı deriz, diğer çarpanı yazarız. Yine düzenlemeye gideriz. 213 bölü 100 çarpı, şurası 16 olacaktı. Orayı düzenleyelim. Yanlış yazmayalım. 10'un karesi çarpı 10 üzeri eksi 16 var. Tamam. 2 eksi 16. Kuvvetler toplanır. Birbirlerini topladığımızda 10 üzeri eksi 14 olur. Bu işte bilimsel gösterimidir. Genellikle ondalık sayı versiyonunda da yazarlar. O da bilimsel gösterimi olur. Gerçek sayıların köklü gösterimleri de mevcuttur. Kök dediğimiz ifade bu şekildedir. Buna kök diyoruz. Tam burada bulunan sayı kökün derecesi oluyor. Bu kök işaretinin iç kısmında yer alan ise kökün içidir. Bakıyoruz, bir tane n sayısı var. Kökün derecesi o zaman n'dir. Kök böyle bir gösterim aslında gerçek sayıdır. Yine bir kök var, kökün içi var. Kökün derecesi ise 2, 4, 6, 8 gibi çift sayılar. O zaman gerçek sayısındaki x ifadesi sıfırdan büyük veya eşit olacak şekildeki bir gerçek sayıdır. Kökün derecesi çiftse kökün içi sıfırdan küçük, negatif, gerçek sayı olamaz. Bu olamazla ilgili sorular gelir. Tamam? Bura o kadar önemlidir. Tek için ne yaparız hocam? Eğer kökün derecesi tek sayı ise 13 gibi, 21 gibi,
X gerçek sayısındaki X gerçek sayıdır. Yani sıfırdan da küçük çıkabilir. Buradaki tanımlamalar, gösterimler anlaşıldıysa bir aşağıya geçtik. X üzeri 1 eksi ikinci kuvveti için ne oluyor? Eksi 1 kalır. X üzeri eksi 1'in de eşitini biliyoruz. 1 bölü x sayısı, tabii x sıfırdan farklı için geçerli bu. Peki böyle bir çıkarma işlemi değildi. X üzeri 1 bölü 2 varsa nasıl yazıyoruz? Eğer kuvvetlerde bölme işlemi varsa aslında o 1 bölü 2 gibi bir rasyonel sayıdır. Onu da her zaman bu şekilde yazmıyoruz. Köklü gösteriyoruz. Kökler buradan oluşuyor. Yani üstü sayıların versiyonundan oluşuyor. Bir kök işareti yapıyoruz. Kökün derecesi olan 2'yi yazıyoruz. Daha sonra tabandaki sayı kökün içi oluyor. Şimdi kök tanımında eğer hiçbir sayı yoksa, böyle bir gösterim varsa ki genellikle bu gösterilir. Neden 2 yazılmıyor? Kuvvette bölen 2 ile başlar. Bölen 1 ile başlasaydı 1 bölü 1'den yine x üzeri 1 gelecekti. Kendisi olacaktı. Köklü ifadeye gerek kalacak mıydı? Hayır, kendisine eşit işte. O yüzden paydası 2 olan kuvvetle başlıyoruz. Her defasında 2 ile başlarken 2 diye yazmamıza gerek yok. Hiçbir şey yazmadan da kök x diye yazabiliyoruz. Eğer kökün derecesi 2 ise bu şekilde yazabiliyoruz. Tamam. 2'den büyük sayılar için neler oluyor? Örneğin x üzeri 1 bölü 3 olsaydı x üzeri 1 bölü 3'ü köklü biçimde yazıyoruz. Kök ifadesi kökün derecesi paydadaki 3 yani böleni oluyor. Kökün içi ise tabanı oluyor. Burada 3'ü artık yazmak zorundayız. Böyle hiçbir şey yazmazsak onun derecesi 2 olur. O zaman x üzeri 1 bölü 2 olur. X üzeri 1 bölü 2 olursa x üzeri 1 bölü 3'e eşit olmaz. 2'den harici olan kökün derecelerini buraya yazmak zorundayız. Hadi yine genel bir tabir çıkaralım. X üzeri 1 bölü n eşittir. Kök işareti, kökün derecesi, kökün tabanı olan kökün içi. Diğer bir genel tabire bakıyoruz. Eğer x üzeri m bölü n gibi bir kuvveti varsa onu köklü biçimde gösteririz. Kök işaretini koyarız. Kökün derecesi olan n'yi yazarız. Taban olanı kökün içinde olur. Payı da kökün içindeki kuvvet olur. Üslü ve köklü sayılar böylelikle gerçek sayı oluyor. Gerçek sayıları her zaman üslü biçimde vermez. Bazen köklü ifadeyle çarptığını belirtir. Böyle bir işlemi yapabilmek için işimize gelen düzenlemeler gereklidir. Buradaki ifadeyi kökün içine almak gerektiğinde kökün derecesi kökün içindeki kuvveti olur. Taban zaten hep aynıdır ama derecesi n olduğu için kuvveti n olarak içeri akar. Hızlıca bu iki mini örneğe bakıyoruz. Çözümde kökten kurtulmak gerektiğinde ne yapacağımıza varacağız. O zaman derecesi 2'dir. Sadeleştirmeler söz konusu olabilir. Kökün içi eksi 15'in karesi. Tamam, kökün içini yazmayı bitirdikten sonra köşeli parantezini çizdik. Daha sonra buradaki kökün ifadesini üslü olarak yazıyoruz. Çünkü buradan bir yargıya varacağız. O yüzden üslü yazdık. Biz biliyoruz ki işaretlerin çift kuvveti pozitiftir. Onu o zaman yazalım. Köşeli parantez eksi çift kuvvetine pozitif olurum dedi. Daha sonra parantezimizi açtık. İçerideki sayıyı ve kuvvetini yazdık. Kapalı parantezimizi kapattık. 1 bölü ikinci kuvveti. Yani işaretin kuvvetini aldık. Tamam, düzenlemeye devam ediyoruz. Düzenlememiz gereken ifadede böyle bir özelliği kullanma gücü bize düşüyor. Üst üste kuvvetler varsa birbirleriyle çarpılıyorlardı. O zaman artı 15'i alırız. 2 çarpı 1 bölü 2 deriz. Burada sadeleşme olur. Kuvveti 1 gelir. Artı 15 üzeri 1 olur. O da nedir? 15'tir. Bu kadar işlemi yapmaya gerek kalmayacak. Neden? Kökün derecesiyle kökün içindeki kuvvet sadeleşebilirdir. Yalnız çiftse sadeleşmelerde içi negatif bile olsa sonuç pozitif oluyor. O zaman buradan varacağımız yargı şudur. Kökün derecesi kökün içindeki üs ile sadeleşir. Eğer çift kuvvetlerde sadeleşmeler söz konusu ise bunlar sadeleşiyor ancak mutlak x olarak çıkıyor. Peki tek kuvvet olunca gerçekten böyle mi oluyor? Örnekle bakalım. Yine köşeli parantezimizi açalım çünkü içeride zaten parantezli bir ifade var. Köklü ifadeyi üssü olarak yazacağımız için köşeli parantezi kullanmayı tercih ettik. Buradaki kökün derecesi 3 olduğu için üssü 1 bölü 3 oldu. İşaretin tek kuvveti olunca negatif tek kuvvetinde yine negatifimdir der. Yani eksi işareti gelir. Köşeli parantezi açtık. Eksi işareti geldi. İçeride 15 üzeri 3 kaldı. Parantezi kapattık. Kuvveti yazdık. Eksi. Böyle bir ifade olunca ne yapıyorduk? Kuvvetler birbirleriyle çarpılıyordu. Onu yazarız. Şöyle artık paranteze de gerek kalmadı çünkü çarpma işlemi özelliğini kullandık. İşte kuvvetlerde sadeleşme oluyor. Dolayısıyla 1 kalıyor. Eksi 15 üzeri 1. O da nedir? Eksi 15'tir. Bu kadar işlem yapmaya gerek var mıydı? Aslında yoktu. Kökün içindeki kuvvetle kökün derecesi sadeleşir. İçerideki ifade aynen olduğu gibi çıkar. Yukarıda çift kuvvet olduğu için sadeleşmelerde dikkat ediyoruz. Mutlak değer eksi 15 eşittir 15 olarak çıkar. Bu kadar işleme de gerek kalmaz. Bunu yazmak yeterli olur. Bu şartları sağlatamayacak. Aksine örnek bir tane bile bulabiliyorsanız bu özellik geçerli olmazdı. Ama bulamadığınız için bu özellik artık tanımlamalarda geçerlidir. Şuraya da tek yazalım. Sadeleşmeler olunca
direkt içerideki ifadeye eşit oluyor. Evet, çözümlerde kök dışına çıkma yollarını size aktarmaya başladık. Kökün içindeki sayının çarpanı veya çarpanları kökün dışına çıkabilir. Böyle bir ifade vermiş. Kökün dışına çıkarmamız gereken sayı varsa çıkaralım diyoruz. Çünkü işlemlerde o gerekli. 180 sayısını aslında biliyoruz. 360'ın yarısıdır. Şurada 10 bölü 2 ifadesi vardır. Yani 36 çarpı 10 bölü 2 yani 36 çarpı 5'tir bu sayı. Karekök içinde 36 çarpı 5'e eşitse onu da nasıl yazıyoruz? Karekök içinde 6'nın karesi çarpı 5'e. Daha sonra burada sadeleşmeler söz konusu olduğu için 6 kök dışına çıkıyor. Tabii ki 5 kök içinde kalıyor. Orada sadeleştirme söz konusu olmadığı içindir. Yani kök dışına çıkarabildiğimizi çıkarıyoruz, çıkaramadığımızı aynen bırakıyoruz. Çözümlerde kök dışına çıkabilmek için elimizde sayı varsa ya kök derecesine uygun çarpanlarını ayırıyoruz. Az evvel bizim 36 çarpı 5 köklü ifadesine uygun biçimde ayırdığımız gibi bu şekilde pratik olarak yazamıyorsak asal çarpanlarını bulma yöntemiyle 180'in asal çarpanlarını buluyoruz. Onları yazıp o şekilde kökten dışarıya çıkarıyoruz. Bu da bir yoldu, geçtik. Çözümlerde kök dışına çıkmanın bir diğer yolu ise köklü sayıyı eşleniğiyle çarparak köklü gösterimden kurtarmaktır. Genelde paydada böyle bir ifade olur. O paydadaki köklü ifadeden kurtulabilmek adına eşleniğine çarparız. Yani genişletme yaparız. Bazen böyle parantezli ifade olarak verir. Yine bununla çarpıp kök dışına çıkacağı ifadeye de ulaşabiliriz. Tamam? Eğer köklü bir sayı varsa onun eşleniği de vardır. Böylelikle onunla çarpıp kök dışına çıkaracağımız ifade mevcuttur deriz. Örneğin kök x artı kök y sayısı varsa onun eşleniği kök x eksi kök y'dir. Aslında bunlar çarpanlardır, bu da çarpımdır. Peki bir diğer sayı bu ise eşleniği ne olacaktır? Elimde böyle bir köklü sayı var. O sayıyı eşleniğiyle çarpmak istiyorum ki çünkü kökten dışarı çıkan sayıyı elde etmek istiyorum. Şimdi bu o zaman çarpan demektir. Diğer çarpan tabanı x olacak. Eşleniği olması için bir tane kuvveti olacak. Kökten çıktığında da x gibi bir ifade olsun diyelim. Tamam. O zaman üstü ifade biçiminde yazalım. Çünkü burada da üstü bir ifade var. Kuvveti kutunun içinde x'e eşit. Böyle bir sayı acaba ne olabilir? Eğer tabanları aynıysa, kuvvetleri farklı biçimdeyse ve çarpma işlemi yapıyorsak artış söz konusu olduğu için kuvvetleri toplanıyordu. Bu özelliği burada da yapalım. Tabanları aynı. M bölü N kuvvetiyle buradaki bilinmeyen kuvveti toplamış. X üzeri 1 olmuş. Üslü ifadelerden özellik biliyoruz ki tabanları aynıysa kuvvetleri de aynı olmalı ki buradaki sonuçlar birbirine eşit olsun. Yani M bölü N artı bir tane kuvvet 1'e eşit. Bilinmeyen kuvveti bulmak için birden M bölü N'yi çıkarırız. Yani N bölü N'den M bölü N'yi çıkardığımızda N eksi M bölü N kalır. N eksi M bölü N kuvvetimiz olur. Tamam, biz bunu köklü biçimde yazabiliriz. Buralarda çünkü ne olduğu bulundu. Bunun köklü ifadesi, ilk önce kökü belirtiyoruz. Kökün derecesi nedir? Paydadaki bölendir N. İçindeki taban x, içindeki kuvvet n eksi m yani paydır. Tamam? İşte eşleniğini bu şekilde bulup yazıyoruz. Bunları ezberlemek yerine eşleniğini bulacağımız versiyonda aşağıdaki yolla da bulabiliriz. Ama genellikle işlemlerde çok sık kullana bunu bulmaya çalışmamız gerekmiyor. Aklımızda kalıyor. Çok alıştırmaya bağlı tabii bu. Sınav için gerekli olan bir diğer notumuz da aslında bunların üstü ifadesi x üzeri 1 bölü m, bunun x üzeri 1 bölü n'dir. Birbirlerini çarptığımızda tabanları aynı, kuvvetleri ise artış olduğu için birbirleriyle toplanıyor. Bunu bu versiyonda da yazıp işlemleri yapabiliriz veya direkt köklü biçiminde bu şekilde direkt yazabiliriz. Şuradan geliyor aslında bu mantık. Nasıl yani? Paydalarını eşitlediğimizde n bölü m çarpı n artı m bölü m çarpı n geliyor değil mi? Yani n artı m bölü n çarpı m elde ediyoruz buradaki işlemle. Bunun köklü ifadesi nedir? Derecesi paydadaki n çarpı m'dir. İçerideki köklü ifadenin kuvveti ise pay kısmındaki m artı n'dir. İster bu şekilde ezberleyin, isterseniz buradan çıkararak da bu şekilde yazabilmeye çalışın. Sınavda her zaman çarpma versiyonunda sormaz. Böyle bölme şeklinde de verebilir. Eğer bölme şeklinde veriyorsa kök içinde yine dereceler birbirleriyle çarpılmıştır. Kökün içindeki taban dolayısıyla x'tir. İçerideki tabanın kuvveti ise buradaki işlemdir. Yani n eksi m'dir. Bu formülü de hatırlattıktan sonra köklü sayılarda sıralama yoluna bakalım. Şimdi her zaman biz 1, 3, 1 bölü 2'yi birbirleriyle karşılaştırmayız. Köklü sayıları da yani gerçek sayıları da birbirleriyle karşılaştırırız. Onun için bazı işlemler gerekir. Buradaki formülü anlamaya çalışacağız ama bir örnekle bir görelim önce. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Böyle bir sıralama yapabilmek için bazı düzenlemeler gerekli. EKOK yani en küçük ortak katını bulmamız gerekli. Neyin en küçük ortak katını bulacağız? Tabii ki derecelerin. 4'ün, 3'ün, 6'nın en küçük ortak katını 4'ü 3 ile çarpsak 12 oluyor. 3'ün 4. katı 12. 6'nın 2. katı 12'dir. Yani ekoku 12 oldu. Güzel. Kökün derecesini belirlediği, kökün derecesi hepsinde 12 olacak. O zaman kökün derecelerini çarpmamız lazım. Hangi sayılarla çarpacağız? 3 ile, 4 ile, 2 ile çarpacağız. Kökün derecesini çarpıyoruz da kökün içindeki kuvvet değişmez mi? Tabii ki bunlar birbirlerine bağlı olduğu için değişir. Nasıl yazıyoruz? İyice bir takip edelim. Sayıların köklerini ayarladık. Hepsinin derecesinin 12 olduğunu ayarladık. Kökün içini ayarlamamıştık. Onu da ayarlayalım. Kökün içindeki ifade 2 üssü 2 idi. Yalnız biz kökün derecesini
İlk ifadede 3 ile çarptığımız için içindeki kuvveti de 3 ile çarpmak zorundayız. İşte bu detay önemli. Çarpı 3. Diğer gerçek sayımıza geçtiğimizde tabanı 3. Yalnız bunun derecesini 4 ile çarptığımız için kuvvetini de 4 ile çarptığımızda 1 çarpı 4'ten 4 gelecektir. Diğer gerçek sayının tabanı değişmiyor, 7'dir. Yalnız derecesinin 2 katı alındığı için içindeki kuvvetin de 2 katı alınır, 1 çarpı 2'den 2 olur. Bunun eşiti ne olacak bakıyoruz. Kökler eşittir. Kökler. 2 üssü 6 64'e eşittir. 3 üzeri 4 81'e eşittir. 7'nin karesi 49'a eşittir. Kökün dereceleri aynı. Rahatız. Güzel. Kökün dereceleri eşitse içindeki sayılardan yola çıkarak sıralamamızı yapabiliriz. En büyük sayı dolayısıyla buradaki gerçek sayıdır. Ondan bir küçük gerçek sayı budur. En küçük gerçek sayı budur. Küçükten bir'e doğru sıraladığımız için en küçüğü buysa en küçük ifade de bu olacak. Ondan bir büyüğü olan buradaki ifadedir. En büyük sayımız ise buymuş aslında. Şimdi genel bir formülüne gidelim, bilgiyi iyicene hatırlayalım. Kökün derecelerini eşitlemek için buradaki derecelerin hepsini alıyoruz ve ekokunu buluyoruz. En küçük ortak katını dereceye yazdıktan sonra tek tek bıraktılar beni tek tek kuvvetleri hangi çarpanla çarptıysak içerideki tabanın kuvvetini de o çarpanla çarpıyoruz. Bu versiyona dönüştürüp karşılaştırmamızı, sıralamamızı yapıp soruyu bitiriyoruz. Cebirsel ifadelere geçmeden köklü sayılarda temel işlemlerdeki özelliklere, gidişata bir bakalım. Temel işlemler dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma. Burada bir toplama işlemi var. Sayıya ve işlemlere göre aslında düzenlemeler yaparız. Ama genellikle böyle bir toplama işlemi varsa köklü ifadelerde ortak çarpan parantezini alma vardır. Dikkat edersek üslü ifadelerde, köklü ifadelerde ortak kavram, ortak çarpan çok önemli oluyor. Veya ortak kuvvet olarak yazmak önemli oluyor. Bakıyoruz burada kökün derecesi aynı, içindeki tabanlar aynı. O zaman ikisi ortaktır. Ortaksa ortak çarpan olarak aynen yazarız. Çarpma işleminin işaretini koyarız. Daha sonra ortak çarpan parantezinde buradaki diğer çarpan olan a'yı yazarız. Aradaki işlemin işareti artıyı koyarız. Diğer çarpan olan b'yi yazarız. Bitti gitti, tamam. Sayıya ve işleme göre düzenlemeye burada devam ederiz. Genellikle ortak kök derecesini alarak işlem yapılır. İşlem dediği de çarpma işlemi. İlk çarpan bunlar, ikinci çarpan bunlar olarak alırsak bakıyoruz ortak olan nedir? Sadece kök ve kökün derecesidir, değil mi? İçindeki ifadeler ortak değil ama Allah'tan çarpma işlemi yapıyor. Kökün derecesini aynen alıyoruz. İçerideki taban x'ti. İşlem neydi? Çarpmaydı. Kökün içindeki ifade y'ydi. Tamam. Diğer çarpanlar ne? Buradaki köklü ifade bitti artık. A çarpı B. İşte bu. Bu kadar. A, B, X, Y, N yerine hangi sayı gelirse gelsin bu versiyonda işlemi yapabiliyoruz. Peki hocam çarpma işleminde değil de bölme işlemi biçiminde verdiyse yine ortak ne? Ortak olan kök ve derecedir, öyle değil mi? O zaman ortak olan kök ve derecesini aldık. Kökün içindeki ifadeleri x'e aldık. İşlemle bölme. Kökün içindeki ifadeyi aldık. Geriye kalan bunları ise a bölü b diye çarpanı olarak yazarız. Bu düzenleme doğrudur. İç içe köklü ifadelerin işlemlerini hatırlamaya çalışalım. Burada böyle bir ifade var. İç içe dereceler farklı, tabanlar farklı, ortak hiçbir şey yazamıyoruz. Ama biz biliyoruz ki eğer çarpma işlemi varsa kökün dereceleri birbirleriyle çarpılır. Kökün derecelerini çarpmadan önce buradaki ifade buradaki kökün içine girmek durumundadır. Kökün içi ortada yazılıyor, değil mi? Tek bir köklü ifadenin içine yazılıyor. O zaman derecelere dikkat ediyoruz. Bunu en içe aktarmamız gerekli. En içe aktarmak için bir tane n derecesine sahipmiş. O zaman n kuvvetine sahiptir. İçeriye x üzeri n olarak geçer. İçeride bir de y vardı. Y ile çarpılır. İçerideki kökün içindeki yazılım bittikten sonra kök işaretini koyarız. Dereceleri çarparız. Bitti gitti. Köklü işlemleri yaparken üslere ve derecelere lütfen çok dikkat edelim. Bakıyoruz aşağıda bir çarpma işlemi var. Köklü sayılar birbirlerine çarpılırken neler oluyor? Yine çarpılırken iç içe geçme söz konusu değilse eğer köklerin derecelerini eşitleriz. Böylelikle ortak kök işaretinin içinde yazarız onları. Köklerin derecesini eşitlemek de biliyoruz ki ekokla oluyor. Yani en küçük ortak katlarını bularak eşitleyebiliyoruz. Buranın derecesi mi? Buranın derecesi neyse en küçük ortak katını buluruz. Daha sonra kök işaretini yazarız. İçerideki ifadeyi yazabilmek için ne yapıyoruz? Buraya örneğin 2 ile çarptıysak x üssü 2 diye yazıyoruz. Buraya 3 ile çarptıysak y üssü 3 diye yazıyoruz. Tamam. Bunlar genelde çıkmaz ama hadi bir verelim biz. Buradaki eşitliğin nereden geldiğini, yolunu göstereceğim. Diğerini çıkarmak da size kalıyor. Karşımızda böyle bir ifade var. Sonsuza kadar gidiyor iç içe ve bunun eşiti nedir diye soruyor. Formülü de hatırlamıyorsak hangi yolla buluruz bu işlemi? Bunun sonucu r gibi bir gerçek sayı olsun. Eğer böyle bir ifadenin sonucu r ise, böyle sonsuza gitme varsa şuradaki içerideki de aslında aynı şekildedir. Yine böyledir. Yine iç içe gidiyordu. Yani onun sonucu da r gerçek sayısına eşittir. O zaman burası da r'dir aslında deriz. R olur. Aynı ifade ise düzenlemelere devam edelim. Kök içinde n derecesinde x çarpı r sayısı olur. O sayı da yine r sonucuna eşittir. Düzenlemelere devam ediyoruz. Eşitliğin her iki tarafını n'inci kuvvetini alırız. Böylelikle sadeleşmeler söz konusu olur. Bunlar sadeleşir. X çarpı r eşittir. R üzeri n olur.
Bilinmeyen ifadelerin ortak olanlarını bir araya getirelim. O zaman eşitliğin her iki tarafını r ile böleriz. Bunlar sadeleşir. Eşitliğin sol tarafında x kalır. R üssü bölü R varsa bölme işlemi ise kuvvetlerde azalma söz konusudur. Bunun kuvveti 1 olduğu için n eksi 1 olacaktır. Yani burası R üssü n eksi 1'dir. Yani verdiğimiz özellikleri kullanıyoruz değil mi? O özellikleri çok sık kullandığımız için bilgilerde verdik. Devam edelim. Sonucun aslında x'te bir ifade olduğunu buradan yakalayabiliriz. Çünkü her iki tarafı da n eksi 1 kuvvetine bölersek. Hatta tekrar yazayım güzelce anlaşılsın. 1 bölü n eksi 1. kuvvetini aldım. Eşitliğin sol tarafında. Eşitliğin sağ tarafında aynı şekilde alıyoruz ki eşitlik bozulmasın diye. Burada düzenlemeler yaptığımızda böyle üst üste kuvvetler söz konusuysa neydi? Kuvvetler birbirleriyle çarpılıyordu. N eksi 1 ile 1 bölü n eksi 1'i çarparsak bunlar sadeleşir. 1 kalır. Yani kuvveti 1 olur. Buradan r üssü 1 geldiği belli oldu. Bunu ise köklü yazacağız. Çünkü paydası böleni n eksi 1. O zaman köklü ifadeyi aldım. Derecesi paydadaki bölen olan n eksi 1'dir. Tamam. Taban değişmiyor. İçerideki kuvvet 1. Onu da x olarak direkt yazabiliriz. Tamam. Aslında buradaki r dediğimiz sonuç n-1 dereceden kök içinde x ifadesiymiş. Yani bu sonuca eşitmiş. Demek ki buradaki işlemleri yapmadan aslında bu sonuca eşittir diye verdiği formül buralardan gelmektedir. Aynısını bölme işlemi için yapacağız. Onu da size bırakıyoruz ama formülü de budur. Gerçek sayılar kümelenir ve kümeyi oluşturur. Bu oluşan kümelerin gösterimine insanlık tarihinde ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyacı karşılamak amacıyla da birinci yöntemimiz Venn şeması oldu. İkinci yöntemimiz listeleme yöntemi oldu. Üçüncü yöntemimiz ortak özellik yöntemi oldu. Venn şemasını zaten biliyoruz şekilde oluyor. Listeleme yönteminde kümenin elemanları yazılır. Aralarına sadece virgül işareti koyulur. Listeleme yönteminde kümenin başlangıcı bu işaretli, kapanışı da böyle bir parantezde oluyor. Gelelim ortak özellik yöntemine. Yine kümenin adıyla başlarız. Büyük harfle. Daha sonra parantezimizi açarız. Kümenin elemanlarını tek tek 0, 1, 2, 3, 4 diye yazmak yerine bu elemanların genel bir gösterimi olan x'i kullandık. Daha sonra şöyle bir düz çizgi görürüz. O der ki elemanları öyle ki. Yani bu çizginin anlamı öyle ki'dir. Bazen bu çizgi yerine 2 nokta üst üste de koyarlar. O da öyle ki anlamındadır. Eğer kümenin içindeyse tabii. Diğer türlü ise sayıları birbirine bölmek demek olduğunu biliyorsunuz. Elemanları öyle ki buradaki kuralda olur. Tabii ki buradaki kuralda bahsettiğimizde bu kümenin elemanıyla oluşur. Ortak özellik yöntemi diyorsa bir kural arayacağız ve cebirsel ifadenin olduğunu bileceğiz. Bu kümeyi Z değil de burayı düzenleyelim. Bu kuralda elemanlar doğal sayılar kümesinden oluşacak. O zaman oluşturalım. Doğal sayılar kümesinde en küçük sayımız 0 sayısıydı. Tamam, 0 doğal sayısının karesini alınca 25'ten küçük müdür? Evet, o zaman 0 sayısı buradaki kümenin de elemanı olur. Bakıyoruz bir diğer doğal sayıya. 1'dir tabii ki. 1'in karesi yine 25'ten küçüktür. Böyle sonsuza kadar bakabilirim yani. Onu diyoruz ki 5'in karesi 25'tir. 5'in karesi değil de 5'in alamayacağım. 4'ün karesini alırsam 25'ten küçük olacaktır. 16 evet 25'ten küçüktür. Demek ki buradaki x 0, 1 böyle gidiyor 4 oluyor. Gerçekten de diğer kümelerle aynı şekilde gösterildiğini, bu kuralın sağladığını görüyoruz. Cebirsel ifadeli kural demişken cebirsel ifadelerden bazılarını hatırlayalım. Özellikle sorularda çok kullanacağımız iki kare farkı. Eğer a bilinmeyeni varsa, b bilinmeyeni varsa a kare eksi b kare onun eşiti ne olacaktır? A eksi b parantez içinde çarpı parantez içinde a artı b şeklinde açılacaktır. Tam kare özdeşliğine baktığımızda bu sefer a artı b parantez içinde karesini alıyorsa işte tam karedir. Tam karede ilk önce birinci bilinmeyenin karesini alırız. Daha sonra artı işareti koyarız arada artı olduğu için. Bu iki tane toplanan çarpım durumuna geçer ama iki katını alır. 2ab olur. Daha sonra bir kare olur. Peki eksilisinde ne yapacağız hocam? A eksi b'nin tam karesi söz konusu ise yine birinci bilinmeyeni aldık karesini. Eksi koyuyoruz bu sefer işaretten dolayı. Eksi 2ab oldu artı b kare. Bu da sınavda aklımızda bulunsun. Araya bazı cebirsel ifadeler aldık ancak kümelerle çalışmaya devam ediyoruz. Sayı kümelerinin işlemleri için gerekli kavramlar vardır. Bu gerekli kavramları matematikte uzun uzun kelimesini yazmak yerine sembollerini kullanırız. Daha güzel bir pratiklik sağlar bize. Özellikle çok dikkat etmeniz gereken yerler buradaki fark sembolüyle bir kümenin tümleyeni yazma biçimidir. Bir kümenin tümleyeni yazma biçiminde bakıyoruz yukarısında bir çizgi oluyor. Örneğin rasyonel sayılar kümesi bu ise irrasyonel sayılar kümesi budur gibi. Bir de diğer sembol olarak bu çok önemlidir. Bunlara çok aşina olalım. MEP kitap kaynağımızda yazılı olan buradaki bilgileri de hatırlayalım. Zaten sarı yerli altlarını çizdik. Oralarını hızlıca hatırlamanız yeterlidir. Fark kavramı çok önemli. Tümleme kavramı biraz soğuk baktığımız kavramsa iyice ısınalım. Ve alt küme kavramı çok önemli. A kümesinin tümleyeni deyince A dışındaki elemanlar aklımıza gelecek. A dışındaki aralıklar aklımıza gelecek. A dışındaki kümeler aklımıza gelecek. Şuraya da okuyalım. Bunlarla ilgili çok yorum soruları gelir. Gerçek sayılar kümesi, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümelerini kapsayan en geniş kümedir. Var olan tüm elemanları kapsayan kümeye evrensel küme deriz. Bu diğer kümelerin arasında gerçek sayılar kümesi ne olacaktır?
onların evrensel kümesi olacaktır. Gerçek sayıların matematiksel gösterimlerine devam ediyoruz. Gerçek sayıların konumu sayı doğrusunda belirlenerek gösterilebilir. Gerçek sayılar kümelerde bazı yöntemlerle gösterilebilir. Peki gerçek sayıların aralığı belirlenemez mi? Eğer gerçek sayıların konumu belirleniyorsa onların aralığı da gayet de belirlenebilir. Biz gerçek sayılarla çalıştığımız için sayı doğrusunu aldığımızda sayı doğrusu üzerindeki bütün sayılar gerçek sayılar kabul edilir. Eksi sonsuza gider, sağ tarafta da artı sonsuza kadar gider. Küme gösteriminde ise böyle tek tek 3 nokta yapabilirdik. Virgül, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 böyle sonsuza kadar gider diye bu şekilde listeleme yöntemiyle aktarabilirdik. Ama ortak özellik yöntemiyle de kümeyi gösterebildiğimiz için içeride bir cebirsel temsil oluyor. Biliyoruz ki sayı doğrusundan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider. Demek ki eksi sonsuzda artı sonsuz arasındadır. Bilinmeyen x'tir. Araya da eşitsizlik işaretini koyduk mu bitmiştir bu temsil. Tabii ki bahsettiği x'ler rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşan elemanlardan oluşur. Tamam, sayı doğrusu gösterimine, küme gösterimine çok aşinayız. Ancak aralık gösterimine aşina mıyız? Evet, artık ona da çok aşinayız. Cebirsel temsilinden de yola çıkarak bulabiliriz veya sayı doğrusundan yola çıkarak da bulabiliriz. Aralık eksi sonsuzdan başlıyor. Gidiyor gidiyor bitmiyor. Sonsuz Allah sonsuz. Canımı görür Allah Allah. O zaman parantez açık parantez olacaktır. Bu şekilde gösterim bize açık olduğunu belirtir. Daha sonra buradaki eşitsizlik yerine artık virgül kullanılır. Tamam. Büyük tarafta artı sonsuza gittiği için virgülden sonra artı sonsuz yazılır ve parantez bu şekilde kapatılır. Bu yine açık olduğunu gösterir. Açık derken aralık adlarından bahsediyoruz. Aralık adları 3 tanedir. Açık aralık, yarı açık aralık ve kapalı aralık olmak üzere açık aralıkta her iki uçta da parantezler bu şekildedir. Yarı açık aralıkta bir tane köşede köşeli parantez olur. Diğeri yine açıktır. Eğer bu taraf açıksa bu sefer diğer taraf köşeli parantezlidir ve kapalıdır. O yüzden yarı açık aralık olarak geçer bu iki tür. Peki kapalı aralıkta parantezi nasıl kullanıyoruz? Kapalı olduğunu belirtmek anlamında böyle köşeli parantezleri kullanırız. Aralık dediğimiz sayı kümesindeki en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki açıklıktır, öyle değil mi? Peki en büyük değerle en küçük değer arasında açıklık falan deyince aklımıza ne geliyor? Herhangi bir x sayısı ile başlangıç sayısı arasındaki uzaklık desem hemen birbirlerine çok yakın tabirler değil mi? İşte herhangi bir x sayısı ile başlangıç sayısı arasındaki uzaklık aslında mutlak değerdir. Yani aralıkların mutlak değerli eşitsizlik gösterimleri de söz konusudur. Hatta buradaki açık aralığı mutlak değerli eşitsizlik gösteriminin ifadesi buraya yazılır. Bu yazacağımız ifadeyi de sınavdan önce bilmemiz gereklidir. Mutlak değer işareti, kümenin herhangi bir x elemanı eksi uç aralıkların toplamı bölü 2. Evet, mutlak değer ifadesini kapattık. Küçük olacaktır. Aralığın mutlak farkının yarısı olacaktır. Mutlak farkın yarısı. Demek ki açık aralığı mutlak değerli eşitsizlik gösterimiyle gösterip işlemleri yapmamız gerektiğinde bunu kullanacağız. Yarı açık aralık karışık bir durumdur. Durumdan duruma değişir. O yüzden orayı boş bırakıyoruz. Kapalı aralık için genel bir mutlak değerli eşitsizlik gösterimini sunacağız. Mutlak kümedeki x elemanı eksi yine aralığın uçlarının toplamının yarısı çıkan oluyor. Mutlak değeri kapatıyoruz. Burada kapalı aralık söz konusu olduğu için eşitlik de söz konusudur. O yüzden küçük eşittir işareti olur. Uçlarının mutlak farkı bölü 2. Bu kadardır. Gerçek x sayılarının dayanıklılık, esneyebildiği aralık dediğinde işte bunlardır. Hadi bilinmeyenlerden yola çıkarak buradaki sayı doğrularını inceleyelim. Örneğin A noktası buradayım ben demektedir. Demek ki aralıkta o A'yı kesinlikle alıyoruz. Kapalıdır orası artık. Nokta koymuş, nokta bitmiş. Ondan gerisi yok. A virgül deriz. Diğer uca baktığımızda noktanın içi dolu değil. Bir B ifadesi vardır. Öyleyse orası açık aralıktır. Bundan sonraki ilerisinde ifade alınmayacak ama B de alınmayacak. B açıkta kalmıştır. O yüzden bu parantez kullanılacaktır. Hadi bir de buna bakalım. Bu taraf buralar alınacak demek istiyor. Çünkü renkli ifade etmiş. Burada dediği kısım yine ne? Eksi sonsuz. Eksi sonsuza gidiyorsa sonsuz açıktır yani. O zaman bu parantezi yazdık. Eksi sonsuz dedik, virgül işaretini koyduk. Bu uçta ne var? A var ve nokta şeklinde var. Eğer nokta şeklindeyse ben tamam buradayım, varım der. O yüzden A'yı yazarız, köşeli parantezi ile kapatırız. Buna bakmıştık. Haydi bunun ifadesine bakalım. Cebirsel temsilde diyor ki A'dan küçük eşittir x'ler. Gerçekten öyle mi? Evet, A'ya eşit de olabilir, küçük de olabilir. Bu cebirsel temsil çok doğrudur. Kurallı x'lerden oluştuğu için başa x'i almıştır. Gerçek sayı aralıkları ve bu aralıklarla yapılacak işlemler için evrensel küme gerçek sayılar kümesidir. Hani biz rasyonel sayılar için evrensel küme olarak ne alalım dediğimizde rasyonel sayılar kümesinin annesi olan gerçek sayılar kümesini, reel sayılar kümesini ele alıyorduk. Gerçek sayılar için evrensel küme olarak ne alacağız? Yine reel sayıların kendisini ele alacağız demektir bu. Aralık gösterimindeki mutlak değerli eşitsizlik gösterimine ilgili bilgilerimize devam edelim. Mutlak değerli eşitsizlik gösteriminde uzunluğu 3 birim olan ipin bir ucu sayı doğrusu üzerindeki bir noktasına sabitleniyor. Bu uç burada, tamam. İpin diğer ucu gergin bir şekilde bir noktasının soluna ve sağına doğru uzatılarak sayı doğrusu üzerinde çakıştırılıyor. Bir noktasından aslında
1, 2, 3 birim gitmiş. 3 birim gidince sayı doğrusunda burası 1 ise burası 0'dır, burası eksi 1'dir. Tam kaldığı nokta ise eksi 2'dir. Sol tarafına doğru uzatıldığında ise yine 3 birim gidecekmiş. Sonuna da sağ tarafına da aynı birim uzaklıkta gidiyor. Oraya dikkat ediyoruz bir kere. Tamam. 2, 3 ve 4'te kalıyor. O zaman arada oluşturmak çok kolaydır. Eksi 2 dahildir, virgül 4 dahildir, bitti gitti. Peki bunun aralık biçiminde değil de mutlak gösterimiyle ele almak istediğimizde sayı ile başlangıç noktası arasındaki uzaklık mutlak değer demektir. Bunu tanımdan biliyoruz. O zaman ben eksi 2 sayısı veya 3 veya 4 sayısını diye düşünmüyorum da genel gösterimce bilsel ifadeli gösterimde x'i alıyoruz. Mutlak değerde x elemanını aldık. O zaman mutlak değer işareti x, aradaki uzaklık yani farktan bahsettiğimiz için eksi işaretini koyarız. Çıkanımız nedir? Tabii ki başlangıç noktasıdır. O yüzden 1 yazarız. Daha sonra mutlak değerini kapattık. Küçük eşittir olur. Zaten kapalı aralıktan söz konusu olduğu için yani küçük eşittir olmak zorundadır. Tamam, buraya kadar anlaşıldı. Bu 3 nereden çıktı? Tabii ki aradaki uzaklık neymiş? 3 birimmiş. İşte oradan geldi. Haydi artık bunların genel bir gösterim formülüne girelim. X ve A gerçek sayılar kümesinin elemanı, B de pozitif gerçek sayılar kümesinin elemanıdır. Mutlak değer içinde x eksi a varsa ve küçüktür b varsa aslında ne aralıktan bahsediyor? Açık aralıktan bahsediyordur. Buradaki küçük işareti hiçbir eşitsizliğin olmaması, köşeli parantezim yok demektedir. Rahatız, tamam. Peki uç noktada görelim. X eksi a eşittir b gibi bir ifade olsaydı x yerine ne yazacaktık? B artı a yazacaktık, öyle değil mi? Bu birinci gösterimi mutlak değerli olduğu için ikinci gösterimi ise bu şekildedir. Buradan da x ne geliyor? Eksi b artı a. İşte uç noktalarını bulduk. Açık aralığın uç noktasında eksi b artı a vardır. Daha sonra diğer ucunda da b artı a vardır. Buradaki uç noktaları anlaşıldıysa diğer üç cümlede tekrar anlatmayacağız. Sadece hatırlatmalarını yapacağız. Böyle bir ifade gördüğümüzde küçük eşittir söz konusu olduğu için her iki ucu da köşeli parantezdir. Yani kapalı aralıktır. Aslında bunlar bu noktalara kadar ulaşabiliyoru gösteriyordu şimdiye kadar, küçüktür ve küçük eşittir de. Ancak büyüktür de buralara ulaşamadığını, yani tümleyeni gibi de düşünebilirsiniz. Bize bir A kümesini sayı doğrusu gösterimiyle vermiş, B kümesini sayı doğrusu gösterimiyle vermiş. A kümesinin aralık gösterimi burada, B kümesinin aralık gösterimini biz dolduralım. Boşlukları doldurmayla ilgili yani açık uçlu sorular verirler, cümleleri, ifadeleri çok isterler. Cümleleri düzgünce, açıkça kullanalım veya sembollerini kesinlikle yazalım. Yoksa puan kırma gibi durumları oluşabilir. B kümesinde 11 nokta olarak bulunduğu için tamam ben varım der, köşeli parantez olur. Başlangıç uç noktasını yazdık, virgülümüzü koyduk. Diğer uçta 13 vardır ama 13 bu sayı doğrusuna ben dahilim demiyor. Nokta şeklinde bulunmuyor, o zaman açık aralıktır. Bir aşağıdaki ifadeye geldiğimizde kümelerin kesişimleri söz konusudur. Sayı doğrusunda kesişim yapmak gayet rahattır. Buradaki aralık daha geniş bir aralık, buradaki aralık daha dar bir aralık. O zaman kesişme söz konusu olduğu için diğerinin tam hizasını bulacağı şekilde daha dar aralıkta olduğu için bu kısma dikkat çekiyoruz. Bu ortak alanı boyadığımızda 11 dahil midir? 11 hem buradaki sayı doğrusunda mevcuttur hem de burada nokta olarak vardır. Çünkü buraya kadar noktası ilerlediği için var olduğu kesindir. O zaman burada da kesişimlerinde de nokta şeklinde alırız. Kesişimlerinin her ikisinde de olduğu için. Tanım gereği olduğunu anladık, çizdik. Daha sonra burada evet 13 dahil ama buradaki kesişimde 13 dahil değil. O zaman dahil değilse ben kesişimde alabilir miyim? Hayır, alamam. Orada da açık bu şekilde 13'ü yazarız. A kesişim B kümesinin başlangıç uç noktası 11'dir. Virgül. Diğer uç noktası 13'tür. Ancak açık. Aşağıda yine A kümesi var, B kümesi var. Bu sefer birleşimini oluşturalım diyor. Birleşimini oluşturmak istediğimizde ne yaparız? Hem bura dahil olsun hem bura dahil olsun diyor. Tamam. Burayı dahil ettiğimde uç noktasında 10 var. O zaman o 10'u alırız. Böyle boyadık, küme boyar gibi. Bu hizadaki geliyor ve nokta şeklinde. 13 geliyor mu? Evet geliyor. Çünkü dahil olsun, birleşsin diyor. O yüzden 13 de var. Ama uç noktası henüz burada bitmiyor, devam ediyor. 14 de var diyor ama 14 dahil değil gerçek sayı olarak bu kümede bulunmasın diyor. O zaman açık aralık olacak. Başlangıcı kapalı, köşeli parantez, bitiş uç noktası açık. Evet, fark kavramının önemine geldik. Çok sorulur. ÖSYM sınavlarında bile çıkar. Dikkat ediyoruz. Elimizde bir A kümesi var. O kümesinden B'nin içindeki bu aralık kısmını çıkar at diyor. 11 çıkarılıp atıyor. Buraları almıyorum. Boyamayacağım. Hatta kırmızıyla çiziyorum. 11, buradaki 11 kesinlikle çıkarılıyor. Boyamayacağız. 11 çıkarıldığında burada da gördüğünüz üzere bu şekilde noktalı değil de açık şekilde 11 yazacağız fark kısmına. Çıkardığımızda geri kalan kısmı boyadık. Tamam. A kümesinin 11 harici buradaki elemanları farkında vardır. Tamam, 11'i çıkardık. Geri kalan A kümesindeki elemanları aldık, çizdik. Peki bu taraftakileri çıkarıyor muyuz? Tabii ki bu kısmı da tamamen çıkarıyoruz. Çarpı. Elendin gittin sen. Peki 13'ü çıkarabilir miyim? 13'ü çıkaramam ki zaten B kümesinde 13 yok ki. Ben yokum diyor. Bakın boşluk. Yoksa burada 13 elemanı vardı A kümesinde. Çıkarılmadığı için 13 elemanı olmaya devam eder. O yüzden buraya böyle noktalı 13 yazılır. Geri kalan 13'ten sonrasını da çıkarmadığı için orası boyanır. 14, tam 14'ün bulunduğu nokta boyanır mı? Hayır, boyanmaz. Bakıyoruz çünkü içi boş, dahil değil ki. Zaten A kümesinde olmadığı için onu bu şekilde boş şekilde 14 diye yazarız.
Hadi aralığını yazalım. Bu uçta nokta olduğu için köşeli parantez ve 10 sayısı vardır. Virgülü koyduk. Diğer uçta bu şekilde açıkta 11 vardır. Parantezi budur. Bitti mi? Hayır. Birleşim ifadesini koyuyoruz. Bir toplama yapar gibi koyuyoruz bu işareti. Kümelerde artı işareti koyamayacağımıza göre birleşim işareti koyuyoruz. Birleştiriyoruz bu kümeyle. Bu kümenin uç noktasında nokta var. O yüzden köşeli parantez. Virgül. Diğer uç noktada 14 var. 14 ama dahil değil. 14'ü yazarız. Dahil olmadığı için bu şekilde parantezi yazarız. A fark B'nin açık aralığı budur. A'nın tümleyeni sayı doğrusunda göstermeye çalışacağız. Tümleyen deyince aklımıza ne geliyor? A dışındaki gerçek sayılar neyse onu buraya yazacağız. A kümesi burasıysa dışı da buralarıdır. Dışında kalan da 10 var mı? Hayır. 10 içinde kaldığı için onu dahil etmiyoruz. Açık aralık olarak alıyoruz. Açık aralıkta böyle işte boş 10. Dışında kalan bütün sayılar burada olsun diyoruz. Peki bu aralığı alıyor muyuz tümleyende? Hayır. Bu A kümesinde yer alan elemanlardı. O yüzden bu kısmı ele almıyoruz. Çarpı. 14 sayısını sayı doğrusunda alacağız. Tabii ki alacağız. 14 A kümesinde bulunmamaktadır. A'nın dışında bulunmaktadır. Dışındakine nokta koyarız. 14'ü yazarız. Böylece gider. Tamam. Şimdi buradaki açık aralıkla 24 olarak göstermiş, o yukarıdaki soruya bağlı olarak yazmıştır. Ama bizim böyle göstermemiz yeterlidir. Bilgi notu son sayfamızla hatırlatmalarımızı bitiriyoruz. Sayı kümelerinde bazı özellikler vardır. 3 tane özelliği veriyoruz. Sıralanabilme özelliği vardır kümelerin. Kümelerin aradalık özelliği vardır. Kümelerin kapalılık özelliği vardır. Kapalılıkta zaten işlemler bir aklınıza geliyordur umarım. Sıralanabilme deyince aklımıza ne geliyor? Sıralama. Büyüklük, küçüklük sıralaması söz konusudur. Özellikle sayı kümelerinde büyük veya küçük olarak karşılaştırabiliriz. Aradalık özelliği ise kümenin elemanlarından herhangi biri aynı kümenin ikişerli diğer elemanlarının arasında olacaktır. Örneğin 4 elemana gerçek sayılar kümesinde 1 ile 5 elemanının arasındadır, değil mi? Gerçek sayılar kümesindeki bu ikişerli elemanın arasında kalabildiği için tamam geçerlidir bu özellik. Tamam. Kapalılık özelliğine geldiğimizde elemanlar ikişerli işleme girdiğinde sonuç aynı kümenin elemanı olur. Bunları da örnek sorularımızda daha net anlayacaksınız. Hemen şurada sıralama özelliklerine ilgili ifadelere geçiyoruz. A küçük eşittir A'dır. Evet böyle bir sıralama söz konusudur. A küçük eşittir B veya B küçük eşittir A söz konusu olabilir. Sayı kümesinde sıralanabilme özelliğinde A küçük eşittir B ve B küçük eşittir A ise dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak durumundadır. Çünkü uçlar her iki tarafta da bu eşitsizlikleri sağlıyorsa o ancak ve ancak eşittir yani. A küçük eşittir B ve B küçük eşittir C ise dolayısıyla buradaki uçlarda bu A küçük eşittir C özelliğine sahiptir. A küçük eşittir B ise eşitsizliğin her iki tarafını artı C gibi bir ifadeyle sayıyla topluyoruz. Yine eşitsizlik bozulmuyor. Peki çarptığımızda eşitsizlik bozulur mu? Hayır, eşitsizlik yine bozulmuyor. Çünkü çarptığımız çarpan pozitif veya sıfır çarpanıdır. O yüzden eşitsizlik bozulmaz. Eğer böyle bir eşitsizlikte eşitsizliğin her iki tarafını negatif veya sıfır diye bir sayıyla çarpıyorsak işte o zaman işaret yön değiştirir. Büyük eşittir olur. Pozitif AB gerçek sayıları var veya negatif AB gerçek sayıları söz konusu olsun. O zaman eşitsizlikte başı dönmüş gibi birim kesirler gibi bu şekilde yazım söz konusu olur. Üstleri alma konusunu bu şekilde ele aldık. Hemen bunları da çok hızlı hatırlayalım. Yorum soruları olarak gelebilir. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümeleri sıralı kümeler olabiliyor. Ardışık iki doğal sayı arasında herhangi bir doğal sayı yer almaz. 1 ile 2 arasında doğal sayı var mı? Hayır, yok. Ondan bahsediyor. Ardışık iki tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yer almaz. Eksi 1, 0 var mı arasında tam sayı? Yok. Olsa rasyonel olur. Evet. Doğal ve tam sayı kümelerinde arada olma özelliği dolayısıyla yoktur. Herhangi iki rasyonel sayı arasında istenen sayıda rasyonel sayı bulunabilir. Tabii ki yani. Çünkü payda sonsuza kadar yaklaşabiliyoruz rasyonel sayılara. Herhangi iki gerçek sayı arasında istenen sayıda gerçek sayı bulunabilir. Gerçekten rasyonel sayı ve gerçek sayılar güçlü sayılardır. Rasyonel ve gerçek sayılar kümelerinde arada olma özelliği vardır. Çok geniş kümeler olduğu için arada olma özelliklerine sahipler. Toplama işleminde sayılara kapalılık özelliği söz konusudur. Zaten başlangıç kampımızda da aşağı yukarı verdik biz bunları detaylı. Çıkarma işleminde de reel sayılara kadar kapalılık özelliği mevcut. Çarpma işleminde de mevcut. Bölme içinde Q fark 0 kümesinde vardır kapalılık özelliği. Reel sayı kümesi fark 0 için yine kapalılık özelliği söz konusudur.